Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisine tekrardan başlıyoruz. Ve şu anda piyasaya baktığım zaman alınabilecek en mantıklı aralıktan bahsedeceğim. Yani 10.000 ile 15.000 TL bandında hem kamera hem performans hem de batarya anlamında gerçekten dengeli cihazlar var ve aldığınız zaman da en az 3-4 sene hiçbir problem olmadan götürecek telefonlardan bahsedeceğim. Ve bu telefonların tamamının en düşük fiyatla ve güvenli bir şekilde alabileceğiniz satın alma linklerini hem açıklamalara hem de yorumlar kısmına koyacağım. Oradan telefonları alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri ve bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi listemizin en uygun fiyatlı ve bence de alınabilecek en mantıklı Samsung'lardan olan A54 ile başlayalım. Oldukça sade ve şık bir tasarımın önümüze çıktığını söyleyebilirim. Arka kapak Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam yüzeye sahipken çerçevelerde de plastik bir yapıyı görebiliyoruz. 6.4 inçlik Super AMOLED Full HD Plus 403 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Performans tarafında ise son dönemlerdeki en iyi Exynos işlemciyle birlikteyiz. Exynos 1380 Galaxy A54'e konumlandırılmış. Arka kameramız 50 megapiksel OIS destekli bir sensör bulunurken ikinci kamerada 12 megapiksellik ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameramız da var. 5000 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Maalesef ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20FE A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Yüksek grafiklerde cihazı zorlasak bile bana mısın demiyor. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta 16 megapiksel Full HD 30 FPS bir kameramız var. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Genel olarak da başarılı bir ses deneyimi var. Listemizin 3. sırasında Xiaomi 11T'yi görüyoruz. Bu cihazın çok detaylı bir incelemesi kanalda var. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımdan bahsedersek gerçekten oldukça şık ve güzel bir tasarımın burada önümüze çıktığını belirteyim. Malzeme kalitesi, elde tutuş hissiyatı da gayet başarılı. Ekran tarafında da yine oldukça kaliteli bir AMOLED paneli görebiliyoruz. Bu ekranımız 120 Hz tazeleme ve 480 Hz dokunma hassasiyetine de sahip. Yonga seti kısmında ise piyasanın en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 1200'ü görüyoruz ve cihazımızda 8 GB RAM 256 GB depolama alanında bulunuyor. Performans olarak kesinlikle sorunsuz bir cihaz diyebilirim. Kamera kısmına baktığımızda ise ana kameramız 108 megapiksel, oldukça güzel bir sensörü burada görebiliyoruz ve buna eşlik eden ultra geniş açı ve makro kameralarımız da bulunuyor. Video kısmında da 4K 30 FPS'te EIS desteği de bulunurken ön tarafa baktığımızda 16 megapiksellik bir kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerayla da Full HD 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına atladığımız zaman 5000 mAh'lik batarya ve 67 Watt'lık güzel bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Kutu içeriğinden de bu adaptörün çıktığını söyleyelim. Hoparlör kısmında ise Xiaomi 11T'de stereo hoparlörler bulunurken MIUI 12.5'te bu cihazla beraber geliyor ve 3 yıl boyunca
önce de Android güncellemelerini alacak. Listemizin 5. sırasında iPhone 11'e yer verdim. iPhone 11'i seçmemdeki en büyük sebep kamera performansı ve donanım kısmı diyebilirim. Bu cihazda A13 Bionic Yonga'sı bulunurken 4 GB RAM de bu cihazımıza eşlik ediyor. Bu donanımla birlikte iPhone 11 bize her türlü kullanım senaryosunda halen bir amiral gemisi üst düzey cihazı aratmayacak derecede bir performans sağlıyor. Aynı şekilde kamera tarafında da arka kısımdaki ikili kamera sistemimizin gayet başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframa sahipken gece modu özelliğiyle birlikte de her türlü koşulda iyi bir performansı bizlere sağlıyor. Ultra geniş açı kameranın da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu kameralar aynı şekilde video tarafında da optik imaj sabitleyici ile beraber oldukça titreşimsiz sabit videolar çekmemizi sağlıyor. Batarya performansı olarak da iPhone 11 son yıllardaki en iyi iPhone'lardan biri diyebiliriz. Bir günümüzü rahatlıkla çıkartabilecek bir performansı bizlere sağlayabiliyor. iPhone 11'in detaylı bir değerlendirmesini de yapmıştık. Kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Listemizdeki son cihazımıza baktığımızda Galaxy S21 FE'nin detaylı bir incelemesini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımla başladığım zaman S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Gayet şık bir tasarımın önümüze çıktığını da söylemem gerekiyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor ve 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Donanım kısmında da Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci günlük kullanımda da bize gayet yüksek bir performans verirken oyunlarda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ancak ısınma noktasında biraz sıkıntılı bir işlemci olduğunu belirtmem gerekiyor. Telefonumuz muadillerine göre biraz daha fazla ısınıyor. Ama bu ısınma kesinlikle bize bir performans kaybı olarak yansımıyor. Batarya tarafına baktığımızda da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği S21 FE'ye konumlandırılmış. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlere sahip olan cihazımızın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu söyleyeyim. Stabilite açısından gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dostlar, gördüğünüz gibi listede çok fazla telefon yok. Aslında bu aralıkta çok fazla telefon var. Fakat alınabilir dediğim, özellikle de fiyat performans yönünde en iyi olan cihazlara yer vermeye çalıştım. Galaxy A54, eğer bir Samsung telefon alacağım ve beni uzun yıllar götürsün, bunun yanında performans olarak çok yüksek bir beklentim yok. Ama kasma donma yaşamadan 4 yıl güncelleme alacak bir telefon olmasıyla gerçekten mantıklı bir seçenek diyebilirim. Bana soracak olursanız bu noktada ben Realme GT2'yi kesinlikle tercih ederdim. Galaxy A54'e oranla hem performans hem de kamera olarak büyük avantajları var. Ve baktığım zaman fiyat performans yönünde bu fiyat bandındaki tüm telefonlardan çok daha önde. Şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 11.500 TL bandında GT2'yi alabiliyoruz. Galaxy A54'te 10.000 TL'nin biraz altında. Amiral gemisi alternatifi ve uygun fiyatlı olan bir cihaz istiyorsanız da S21 FE bu noktada çok mantıklı diyebilirim. Özellikle kameralarıyla iPhone 11 ile beraber listenin açık ara en iyi cihazı. Xiaomi 11T ise benim ciddi anlamda fazlasıyla önerdiğim bir telefon. Hem ekran hem performans, batarya ve hızlı şarj yetenekleriyle öne çıkarken kamerası da hiç fena değil. Şu anda 13.000 bandında garantili şekilde bulabiliyoruz. Bana sorarsanız 11T'yi yurt dışı almak çok daha mantıklı. Fakat garantili fiyatıyla da A73'ten daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Galaxy A73 en az 4-5 aydır önerdiğim bir telefondu. Ama özellikle son zamanlarda fiyatı bayağı arttı diyebilirim. Bence bunun sebebi A54 ve S21 FE'nin önünü kesmemek. Şu anda A54 fiyatıyla ve rakiplerine oranla baktığımda A73'ten daha mantıklı bir konumda. Bu fiyat aralığında alabileceğimiz tek bir iPhone var.
O da iPhone 11. Şu an için fiyatları 64 GB'da 15.000 TL'ye kadar düştü ve bu fiyatlara bir iPhone almak istediğinizde sıfır olarak zaten çok bir seçeneğimiz yok. iPhone 11'in hala dünyada en çok satan telefonlardan olması piyasasında kesinlikle etkiliyor. Yani bu telefonu aldığınızda diğer cihazlara oranla elinizden çok daha kolay çıkarabileceğiniz ve çok daha az zarar edeceğiniz bir telefon. İkinci elde de sıfır tarafında da kesinlikle değerini koruyor. Listedeki diğer Android telefonlardan en büyük handikapı ekran kalitesi. Hem 60 Hz hem de IPS bir ekranın kullanılması iPhone 11'i ekran konusunda bayağı geriye düşürüyor. Ama kamerası da, performansı da, hatta batarya deneyimiyle de hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Şu an bile bir iPhone 11 alsanız en az 4-5 sene daha hiçbir sorunu olmadan götürecektir. Bence bu listede alınabilecek en mantıklı telefon kesinlikle Realme GT2. Her yönüyle düşündüğümde en mantıklı cihazın GT2 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer Samsung bir telefon istiyorsanız S21 FE'ye bakmak gayet mantıklı iken oyun odaklı bir cihaz isteyenler için de Xiaomi 11T önümüze çıkıyor. Ben çok fazla al-sat yaparım. Telefonu uzun süre kullanmam veya bir kere alıp arkama bakmadan 4-5 sene rahat bir şekilde kullanayım dediğinizde de iPhone 11 mantıklı olarak önümüze çıkıyor. Özellikle aşağıda bırakacağım linklerden telefonları en düşük fiyatlı ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca sizin listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.